Futbol yalnızca fiziksel dayanıklılığın veya bireysel yeteneklerin öne çıktığı bir arena olmaktan, taktiksel zekanın ve stratejik ustalığın çarpıştığı sanatsal bir forma doğru evrilirken, her büyük turnuva, geçmişin tozlu sayfalarından kopup gelen geleneksel formasyonların, çağdaş yaklaşımlarla yeniden şekillendiği gösterişli bir sahneye dönüşüyor. Gün geçtikçe gelişen bu stratejiler, futbolun taktiksel derinliğini gözler önüne sererken, bizlere bu sporun sürekli gelişen, yenilikçi ve sürprizlerle dolu doğasını da yansıtmaya devam ediyor. İki forvet, birbiriyle uyum içinde çalışan kanat oyuncuları ve merkezdeki orta saha ikilisiyle basit ama etkili bir yapıya sahip olan 4-4-2'den bir orkestra kusursuzluğunda işleyen tiki-taka devrimine kadar futbolun bitmeyen taktiksel yolculuğunda bugün 4-3-3'ten 3-2-5'e geçiş yapan günümüzün dinamik formasyonunu FM24'te nasıl uygulayacağımıza oyun içinden görüntülü analizler eşliğinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Keyifli seyirler. Guardiola'nın bir stoperini 6 numara pozisyonuna kaydırıp gerideki üçlü hattı 2 bekiyle kurduğu şablonun dışında 4-3-3 formasyonuyla sahaya çıkan takımların toplu oyun planlarında 3-2-5'e döndüğü senaryolardan ilki 6 numarayı 2 stoperin arasına kaydırıp merkezi 2 bekle kapamakken bizim de kullanacağımız diğer versiyon ise bir beki stoperlerle geride bekletip diğer beki 6 numara pozisyonuna çekmek olacak. 3+2 yapısını kurduktan sonra öndeki beşli hücum zincirinde hatları birbirine bağlayıp pas istasyonu olması için 2, takımın boyunu uzatıp yüksekliğini arttırması içinse 3 oyuncuya ihtiyacımız var. Aksiyon çeşitliliğini arttırmak için iç koridorların birinden bağlantı kurup diğerinden ise takıma yükseklik kazandıracak bir görev dağılımı yapmamız gerekli. Aynı kontrast kanatlarda da geçerli olacak. İç koridorunda pas bağlantısı kurduğumuz çizgiden yükseklik verirken, diğer çizgide ise takıma geniş alandan bağlantı kuracak bir oyuncu bulunduruyoruz. Bunları yapabilmek için takıma yükseklik kazandıracak oyunculara hücum, pas bağlantısı olacak oyunculara ise destek görevi vermemiz gerekiyor. Bu şablon üzerinden oyuncu rollerini verebilmek için referans noktamız bekler olmalı. Gerideki üçlü hattı kurarken stoperleşen bekin kenarında, geniş alanda konumlanan, rol tanımlamasında kanatlaşabildiği yazan mezzala rolünü pas istasyonu olarak kullanacağız. Takım boyunu yükseltmek içinse kenar forvet rolünü tercih edip bu kenarda gerçekleşecek aksiyonlara birlikte göz atalım. Rakip yarı sahaya yerleştiğimiz bu hücum örneğinde yüksekte pozisyon alan mezzala topla buluştuğu anda kanat forvetimiz rakibin stoperi ile beki arasına iç koridor koşusu atarak takım boyunu yükseltiyor. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Destek rolü verdiğimizde bile mezzala rolü daha fazla hücuma çık talimatına sahip. Bu toplu oyunda bize pozisyon rotasyonları açısından bir akışkanlık sağlayacaktır. Fakat ekstra bir talimat vermezsek, kanat forvetimiz koşu yapacak alan bulamayacağı için kanat oyuncusu gibi davranarak dış koridoru kullanmak zorunda kalacaktır. Bir kenarında forvetleşen kanat oyuncusu kullanmak, 3-2-5 yapısını hücum aksiyonları açısından zenginleştireceği için takıma soldan içeri bindirene pas at talimatı verip oyuncularımızdan sahanın merkezine doğru oynamalarını isteyeceğiz. Bu talimatlar mezzala rolünün hücumdaki pozisyon rotasyonuna dahil olmasına engel olmayacaktır. Oyunu sağ kenarda kurup
Sol kenarda bitirdiğimiz bu aksiyonda kanat forvet, sigorta bek ve Mezzala arasındaki paslaşmalar sol kenardaki aksiyon çeşitliliğimiz için iyi bir örnek. Dokuz numarada rakibin iki stoperini savunma arkası koşularıyla sürekli rahatsız eden yaratıcı forvet tercih edeceğimiz için sağ iç koridorda takıma yükseklik kazandıracak rolün ikinci bölge oyun kurucusu olmasında fayda var. Bu kenarda bağlantı kuracak oyuncu içinse hem çizgiye basıp takıma ekstra genişlik verdiğinden hem de topu sahanın dikine sürüp rakibi geriye yaslamamızı kolaylaştırdığından kanat rolünün ters ayaklı kanat rolünden daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Taktiksel planımız ise oyunun yıllardır değişmeyen metası olan gegenpress'in bir kırması. Bununla birlikte dengeli oyun anlayışına döndüğünüz durumlarda defansif orta saha rolüne savunma görevi verip pres şiddetinden kısabilirsiniz. Şimdi oyun içinden görüntülerle sağ kenardaki rol şablonunun nasıl çalıştığına bakalım. Bu aksiyonda sahte bekle topu 3. bölgeye taşıyıp kanatla bağlantı kurduğumuzda hücum görevli oyuncumuza asist bölgesinde geniş bir alan açıyoruz. Bu görüntüde ise yaratıcı forvet ile ofansif oyun kurucu arasında ikinci bölgede kurulan bağlantı sayesinde rakibin savunma arkasına sızarak skor üretebiliyoruz. İkinci bölgede yaratıcı forvetle kurulan bir diğer bağlantı örneğinde bu defa sahte bekle 9 numara arasındaki uyumdan faydalanıyoruz. Sağ kenar aksiyonlarımız için son olarak hücum görevli merkez oyuncumuzun rakip stoper ile bek arasında açılan alanlara topla kat ederek kendisine yarattığı gol fırsatlarına bakalım. Şimdiye kadarki görüntülerde iki kenardaki bağlantıların da çalıştığını gördük. Görüntülü analiz kısmını oyuncularımızın oyunun yönünü değiştirip kenarlar arasında akışkan pas bağlantıları örerek kurduğu hücum aksiyonlarıyla kapatalım. ...115 gol atıp 102 puanla şampiyonluk yaşadığımız taktik testimde kanat forvet rotasyonundaki Timo Werner 26 golle ligde gol kralı olurken yaratıcı forvetimiz Son takıma 24 gollük katkı verdi. Bununla birlikte sezon boyunca Mezzala rotasyonundaki Maddison 14 gol 16 asist, ofansif oyun kurucu rotasyonundaki Pape Sarr 12 gol 9 asist ve kanat rolü rotasyonundaki Kulusevski 9 gol 17 asistlik performanslarıyla son derece etkili oldular. Evet, söyleyeceklerim bu kadardı. Kanalıma destek vermek için abone olabilir, daha geniş kitlelere ulaşabilmem için videolarımı beğenebilirsiniz. Hoşça kalın.